Herkese selam. Lütfen kanalımıza abone olun çünkü buna çok ihtiyacımız var. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm Hira'nın hastane koridorunda ağlama esnasında başlıyor. Hira kendisiyle ve kalbiyle savaşıyordur. Hira bir müddet ağladı, büyük bir hata yaptığını anladı. Hira yine kendisini toparladı ve Orkun'a aşık olmadığını inkar etmeye başladı. Hira kendi kendine konuşarak "Ben saçmalıyorum, benim kalbimden o adama yer yok" dedi. Öte yandan Orhun hastane odasında düşünceli bir şekilde yatağında yatmaya devam ediyordur. Orhan'ın aklında doktorların ve hemşirelerin söylemleri vardır. Doktor, Orhun'a daha önceden "Eşiniz sizin için çok endişelendi, bir an olsun bile yanınızdan ayrılmadı" demişti. Doktorun eşi olarak kastettiği kişi Hira'dır. Orhun ise Hira'nın sadece ufak bir endişe yaşadığını düşünüyordur. Dakikalar ilerledi, Hira hastane koridorunda beklemeye devam ederken, Orhan'ın ilaç saatinin geldiğini anladı. Hira bir an tereddüt etti çünkü Orhun'a yakın durmamak adına onun odasına girmek istemiyordu. Fakat Hira bir refakatçi olarak Orhan'ın odasına girdi ve Orhun'a "ilaç saatin geldi" dedi. Hira Orhun'a ilaç verirken elleri titriyordu ve heyecanlıydı. Orhan Hira'ya "İyi misin?" diye sordu. Hira korkudan geç cevap verdi ve ona "Biraz yorgunum" dedi. Orhan Hira'ya gidip dinlenmesini söylese de Hira Orkun'a "Seni yalnız bırakamam" dedi. Bu ilgi çekici cümle Orhun'un dikkatini çekti ama Hira hemen toparlamaya çalıştı cümlelerini. Hira Orhun'a "Sana borçlu kalmamak için iyi olduğunu görmem gerekiyor" dedi. Hira'nın şaşkın tavırları ve anlamsız cümleleri Orhun tarafından bir anlam çıkarılamıyordur. Hira daha fazla dayanamadı ve izin isteyerek çıktı. Hira kendi kendine konuşarak "Ben neden böyle saçmalamaya başladım" dedi. Hira kendi kendine konuşarak "Allah'ım, kalbimdeki düşünceleri kalbimden çıkart" dedi. Akşam vakti oldu. Orhun hastane odasındadır ve başucunda Hira vardır. Orhun uyumaya çalışıyordur, Hira ise gergin haller sergiliyordur. Orhan Hira'ya "Neden bu kadar gergin görünüyorsun?" dedi. Hira Orhun'a "Gerginim çünkü uyumuyorsun, iyileşmen için uyuman gerekiyor" dedi. Orhan Hira'ya "Sakıncası yoksa bana yaklaş" dedi. Hira Orhun'a karşı bir şey hissetmediğini ispatlamak adına aniden Orhun'a yaklaştı ve "Ne oldu?" diye sordu. Orhun Hira'ya "Gözlerime bak" dedi. Hira Orhun'a "Gözlerine baktım ve göz bebeklerin normal görünüyor" dedi. Orhan Hira'ya "Bunu anlamana sevindim, artık iyiyim, bunu bil" dedi. Orhan Hira'ya "Şimdi kanepeye geç ve uyu çünkü ben de birazdan uykuya dalacağım" dedi. Hira yavaş adımlarla odada bulunan kanepeye doğru gitti ama sürekli gözüyle Orhan'a bakıyordur. Orkun Hira'ya "Bence sen gerginsin, sebebi nedir?" dedi. Hira Orhun'a "Aslında ben iyiyim, belki hastane ortamından dolayı olabilir" dedi. Hira, Orhun tarafından daha fazla dikkat çekmemek için odada bulunan kanepeye uzandı. Birkaç saat sonra Hira uykusundan uyandı. Hira kendi kendine konuşarak "Ben ne yapıyorum?" dedi. Hira kendi kendine konuşarak Orkun'u uykuya daldığından beri hiç kıpırdamadı dedim Hira, o an Orkun'un kalbinin durduğu anı hatırladı ve korku yaşamaya başladı. Hira Orkun için endişelendi ve elini Orhun'un burnuna götürdü ve nefes alıp almadığını anlamaya çalıştı. Hira Orhun'a yaptığı testten bir şey anlamadı ve başını Orkun'un kalbine götürdü ve onun kalbini dinlemeye başladı. Hira Orhun'un kalbinin atış sesini duyunca Allah'a şükretti. Hira o an Orkun'un geçmişte birlikte kumsalda yaşadığı anı hatırladı. O anıda Hira ve Orkun'un birbirlerine aşk itirafları vardı. Ertesi sabah oldu. Hira erkenden kalkmıştır ve Orkun'un başucunda onu seyrediyordur. Bir müddet sonra Orkun uyandı ve karşısında Hira'yı görünce şaşırdı. Orhun Hira'ya "Yoksa sen bütün gece uyumadın mı?" dedi.
Hira Orhun'a aslında uykum yoktu dedi. Orkun Hira'ya bir kez daha köşke gitmesini söylese de Hira hastanede kalacağını Orhun'a söyledi. O esnada doktor odaya giriş yaptı ve bilgiler aktarmaya başladı. Doktor, Orhun'a test sonuçların iyi çıktı, bugün taburcu olabilirsiniz dedi. Hira heyecanlıdır ve doktora sürekli sorular sormaya başladı. Hira, doktora verdiğiniz ilaçlar Orkun'un kalbine zarar verir mi dedi. Doktor, Hira'ya tüm yazılan ilaçlar Orkun Bey'e uygun şekilde yazıldı dedi. Doktor Orhun'a evde kendinizi yormayacaksınız ve bolca yürüyüş yapmanız gerekiyor dedi. Hira, doktora bu süreci çok iyi atlatacağız dedi. Doktor gerekli bilgileri verdikten sonra odadan çıktı. Daha sonra Orhun yatağından kalkmaya çalıştı. Hira Orhun için panikledi ve hemen Orhun'u tuttu. Orhun Hira'ya kendim yataktan kalkabilirim, izin verirsen üzerini değiştireyim dedi. Diğer tarafta ise Gürbüz'ün kız kardeşi Ece Elif'in yaşadığını Gürbüz'e söylemedi. Aziz Ece'nin bir kez daha gerçekleri saklamasına şaşırıyordur. Gürbüz'e ani gelen telefon sonrası Aziz ve Ece hastane odasında yalnız kaldılar. Ece Aziz'e seni sevdiğim için gerçekleri konuşmadım dedi. Aziz Ece'ye bir kez daha Elif'i babama hizmetkar olması için öldürmedim dedi. Ece Aziz'e nazlanıyor ve ilgi çekici hamleler yapmaya çalışıyordur. Aziz mecburen Ece'ye katlanıyordur çünkü Ece'nin bildiği sır herkes için tehlikelidir. Dakikalar ilerledi, Gürbüz Ece'yi vuran şahsı bulmaya yemin eden cümleler kullanarak odaya giriş yaptı. Aziz ise vakit kaybetmeden arabada bıraktığı Elif'in yanına gitti. Aziz arabaya geç gitmesine rağmen Elif, Aziz ile anlaşmasına göre arabayı terk etmemiştir. Elif Aziz'e gitmedim çünkü seni merak ettim dedi. Elif Aziz'e bunca olaydan sonra artık ben gideyim dedi ve birkaç adım attı. Aziz Elif'in kolundan tuttu ve hiçbir yere gidemezsin çünkü dışarısı senin için daha da tehlikeli dedi. Aziz belli etmese de kalbiyle Elif'in kalmasını çok istiyordur. Akşam vakti oldu. Aziz Elif'i tekrardan evine getirdi. Elif Aziz'e beni buraya tekrardan getirmekle hata yapmıyor musun dedi. Aziz Elif'e sana daha önce de söylediğim gibi sen sadece babamla ilgilenmek için buradasın dedi. O esnada odada bulunan Akif amca bir kriz geçirdi. Neyse ki Elif'in müdahalesiyle kriz sona erdi. Aziz Elif'e teşekkür etti. Aziz Elif'e sen babama çok iyi geliyorsun, benim kastetmek istediğim buydu dedi. Aziz Elif'e sen de anlayamadığım bir şey var dedi. Elif'e Aziz'den gelen övgü cümleleri Elif'i heyecanlandırdı ve hemen yaşlı adamla ilgilenmeye çalıştı. Öte yandan Ece hastaneden taburcu olacaktır fakat evde bakıma ihtiyacı vardır. Ece Gürbüz'e Suzan bana kendi evinde bakıcılık edeceğini söyledi dedi. Ama Suzan'ın böyle bir teklifi yoktu, bu sadece Ece'nin Aziz'in yanında durma hedefidir. Diğer tarafta ise Orhun hastaneden taburcu olmuştur ve yatak odasındaki yatağında dinleniyordur. Odada Afife ve Sultan da vardır. Afife Orhun'a iyi misin, eğer sen şu anda hayatta olmasaydın ben mahvolurdum dedi. Orhun Afife'ye iyiyim ama senin çok güçlü bir kadın olduğunu biliyorum dedi. Afife Orhun'a senin için çok endişelendim, benim sadece bir oğlum var dedi. Orhun Afife'ye artık endişelenme, ben iyiyim ve sen iyi görünmüyorsun, bence gidip dinlenmelisin dedi. Afife ve Sultan odadan çıktıktan sonra odaya Orkun'un adamı giriş yaptı. Orhan adamına olay yerinde arabamın neden bozulduğunu öğrenmek için arabamı servise kontrole götür dedi. Orhun Erhan'a yaşadıklarımı pek hatırlamıyorum ama olay yerinde silahım yanımdaymış, bunu araştır dedi. Öte yandan Hira ve kızı Orhun'u ziyarete gitmeye hazırlanıyordur. Küçük kız günler sonra Orhun'u göreceği için seviniyordur ve bahçeden çiçek topluyordur. Dakikalar ilerledi, Orhun yatak odasındadır ve Defne onu ziyarete gelmiştir. Defne dün akşam Orhun'a gördüğü rüyayı anlatırken Hira ve küçük kız odaya giriş yaptılar. Hira elinde bir demet çiçek ile görününce bir açıklama yapma gereksinimi duydu.
Hira Orhun'a bu çiçekleri bahçıvan sana hediye etmemi istedi dedi. Sahra Orhan'a benim çiçeklerim daha güzel dedi ve Orhun'a verdi. Sahra Orkun'a geçmiş olsun dedi ve Orhan'ın yanağından öptü. Sahra Orkun'a bir an önce iyileş senin için Allah'a çok dua ediyorum dedi. Orhun Sahra'ya çiçeklerin ve ettiğin dualar için sana teşekkür ederim dedi. Hira Sahra'ya artık Orhan amcanı rahat bırak müştemilata git dedi. Defne Hira'ya Orhun'un ağrı kesici ilacı bu mu diye bir ilaç paketi gösterdi. Hira Defne'ye hayır o akşam içilecek olan bir ilaçtır dedi. Orhun vücudunda bir ağrı hissedince Hira aniden Orhun'un yanına gitti ve iyi misin dedi. Hira'nın Orhun'a karşı ilgili davranışı Defne'nin dikkatini çekti. Defne daha fazla rahatsızlık vermemek için Orhan'la vedalaştı ve oradan ayrıldı. Hira Orhan'a bir bardak su getirmeye gitti ve birkaç dakika sonra odaya giriş yaptı. Orhan Hira'nın getirdiği ilacı içti ve Hira'ya ben yürüyüşe çıkacağım dedi. Sultan, Afife ile ilgilendiği için Orhun'a bir refakatçi gerekiyordu. Bu sebepten dolayı Hira Orhun'a refakatçi olabileceğini söyledi. Orhun Hira'ya buna gerek yok ben bahçede birkaç dakika yalnız yürüyüş yaparım dedi. Hira Orhan'a yalnız yürümek istediğini söylese de bahçede Orhun ile birlikte dakikalar sonra yürüyüşe başladılar. Orhun Hira'ya Sahra çok akıllı ve düşünceli bir çocuk dedi. Hira çekiniyor ve Orhan'a sadece kısa cümlelerle cevap veriyordur. Orhan Hira'ya benimle daha fazla birlikte yürümene gerek yok gidebilirsin dedi. Hira, Orkun'un yanında durdu ve ona öylece baktı. Orhan Hira'ya bana bir şey mi diyeceksin yoksa dedi. Hira Orhun'a evet sen kazandın dedi. Hira Orhun'a kalbimi yine ele geçirdin sana karşı koyamıyorum dedi. Hira Orhun'a bunu nasıl başardın dedi. Ama bu sadece Hira'nın bir hayaliydi ve Orhan'a söylemek istediği cümlelerdi. Hira Orhun'a ilk günden fazla yürümenize gerek yok bence dinlenmeye geri gitmelisiniz dedi. Dakikalar ilerledi Hira elindeki ilaç tepsisiyle Orkun'un odasına doğru gitti. Hira Orhan'ın telefonda konuşurken bağırışlarını duydu. Hira o an Orkun'un geçmişte kendisine kötü davrandığı anı hatırladı. Hira ilaç tepsisini Orkun'a vermeden oradan ayrıldı. Hira Orhan'ın hastane anılarını da hatırladı. Hira'nın aklında tek bir soru vardı, Orhun'a kızmalı mıyım yoksa kızmamalı mıyım? Hira kendi kendine konuşarak Orhun'un kalbimi ele geçirmesine izin vermeyeceğim dedi.